Dördüncü modülümüzde engelli bireylerin spor yaparken karşılaştıkları temel zorluklar nelerdir? Bunları göreceğiz. Sporun engelli bireyler için ne kadar önemli olduğu önceki modüllerde anlatılmıştı. Şimdi ise bu kazanımların önündeki engelleri ve nasıl aşılabileceğini tartışacağız. Engelli bireylerin spora katılımını güçleştiren erişilebilirlikten finansal zorluklara, toplumsal önyargılardan eğitimli antrenör eksikliğine dek pek çok faktör bulunuyor. Bu modül sayesinde bu faktörleri tanımlayarak çözüm odaklı bir bakış açısı geliştirmeyi hedefliyoruz. Peki modülde neler var? Erişilebilirlik ve altyapı sorunları, spor ekipmanı ve malzeme eksiklikleri, eğitimli antrenör eksikliği, finansal engeller, toplumsal önyargılar ve çözüm önerileriyle modülümüzü sonlandıracağız. Öncelikle erişilebilirlik engellerine bakalım. Engelli bireylerin spor tesislerine veya açık hava spor alanlarına ulaşabilmesi uygun altyapı ve erişim imkanlarına bağlıdır. Bunlar rampalar, asansörler, uygun soyunma alanları, toplu taşıma araçlarının erişilebilir olması, şehir planlamasında erişilebilir spor alanlarının göz ardı edilmesi gibi durumlar bazı engellerdir. Kısaca açıklayacak olursak, rampalar ve asansörler birçok spor tesisi tekerlekli sandalye kullanan veya hareket kısıtlılığı olan bireyler için yeterli sayıda rampa ve asansör bulundurmamaktadır. Bu durum katılımı ilk aşamada dahi imkansız hale getirebilir. Uygun soyunma ve banyo alanları. Tesislerde engelli bireylere uygun genişlikte kapılar, tutamaklar ve duş alanlarının bulunmaması spora başlangıç motivasyonunu çok ciddi bir şekilde düşürebilir. Ulaşım, toplu taşıma araçlarının yetersizliği veya duraklara erişim güçlüğü spor yapma isteğindeki bireylerin düzenli antrenmana katılmasını engeller. Şehir planlaması. Genel olarak spor alanlarının planlanmasında engellilerin ihtiyaçları göz ardı edildiğinde engelli bireyler için aktif yaşam alanları kısıtlı kalır. Bu altyapı eksikliği sadece bedensel engelli bireyleri değil, görme veya işitme engeli olan bireyleri de doğrudan etkileyebilir. Örneğin sesli sinyalizasyon veya görsel yönlendirmelerin azlığı süreci zorlaştırmaktadır. Ekipman sorunlarına bakacak olursak, engelli bireylerin spor yapabilmesi için çoğu zaman standart ekipmanlar yeterli değildir. Örneğin tekerlekli sandalye basketbolu için özel tasarım sandalyeler veya amputeler için koşu protezleri yüksek maliyetli olabilir. Şimdi ekipman sorunlarıyla ilgili bölümü detaylandıralım. Yüksek maliyetli özel ekipmanlar. Profesyonel seviyede spor yapmak isteyen engelli bireyler standart ekipmanların çok ötesinde cihaz ve malzemelere ihtiyaç duyarlar. Bunların fiyatları oldukça yüksektir. Erişilebilir ürün eksikliği. Görme engelliler için sesli yönlendirmeli spor gereçlerinin veya dijital takip sistemlerinin yaygın olmaması da önemli bir sorundur. Tesis içindeki ekipman yetersizliği. Birçok spor salonu engelli sporculara uygun araçları ve alanları barındırmadığı için bireyler kendi ekipmanlarını taşımak zorunda kalabilirler ki bu da ekstra çaba ve maliyet gerektirir. Bu noktada doğru ekipman seçimi ve bakımı hayati önem taşımaktadır. Çünkü yanlış veya kalitesiz ekipman sakatlık riskini artırabileceği gibi motivasyonu da olumsuz bir şekilde etkileyecektir. Başka bir engel durumumuz eğitimli antrenör eksikliği. Engelli sporcular için uygun antrenman programları oluşturabilecek uzmanlar azdır. Engelli bireylerle çalışacak antrenörlerin hem fiziksel hem de psikolojik ihtiyaçları anlayabilecek donanıma sahip olmaları gerekir. Ancak bu alanda eğitimli antrenör sayısı genellikle yetersizdir. Bu konuda sıkıntılar şunlardır. Uzmanlaşma ihtiyacı. Engelli sporcular için özel egzersiz planları, kişisel rehabilitasyon programları ve iletişim yöntemleri konusunda ekstra bilgi ve deneyim gerekir.
iletişim becerisi ve psikolojik destek. Antrenörlerin engelli sporcuların motivasyonunu yüksek tutacak ve özgüvenini artıracak bir iletişim tarzı benimsemeleri önemlidir. Spor akademilerindeki eksiklikler. Üniversitelerin beden eğitimi veya spor bölümlerinde engelli sporlarına yönelik yeterince kapsamlı eğitim ve pratik uygulama olmaması bu alandaki uzman açığını büyütmektedir. Sürekli eğitim zorunluluğu. Engelli sporcuların ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler zaman içinde değişebilir. Antrenörlerin de sürekli eğitimlerle güncel bilgileri takip etmesi gerekir. Bu eksiklikler giderildiğinde engelli bireylerin spora katılımı daha sistemli ve güvenli bir şekilde gerçekleşebilir. Şimdi finansal engellere bakalım. Spor yapabilmek özellikle de engelli bireyler için profesyonel seviyede veya düzenli bir şekilde devam ettirilecekse ekonomik kaynakların yeterliliğini gerektirir. Bu konudaki engeller ve sıkıntılar şu şekildedir. Yüksek maliyetli antrenman programları, özel rehabilitasyon hizmetleri veya birebir antrenör ücreti birçok kişinin bütçesini aşabilir. Spor ekipmanlarının pahalı olması. Özel üretim tekerlekli sandalyeler, protezler ya da yardımcı cihazlar büyük bir maddi yük oluşturur. Devlet ve yerel yönetim desteklerinin azlığı. Her ne kadar bazı teşvikler veya hibeler bulunsa da çoğu zaman ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Engelli bireyler yeterli maddi desteğe ulaşamadıklarında spordan uzaklaşabilirler. Finansal engellerin aşılması için devlet, özel sektör ve sivil toplumun işbirliğiyle daha kapsamlı fonların yaratılması çok büyük önem taşımaktadır. Sponsorluklar, bağışlar veya proje hibeleri engelli sporcuların önünü açabilir. Bir başka engelimiz toplumsal önyargılar. Toplumun engellilik algısı engelli bireylerin spora katılımını doğrudan etkileyebilir. Engelli bireylere yönelik yaygın önyargılar spora katılımı engelleyen önemli faktörlerdendir. Bunlardan ilki engelli bireyler spor yapamaz algısı. Bu yanlış düşünce motivasyon eksikliği yaratır ve bazı aileler veya çevreler engelli bireyleri spora yönlendirmekten çekinebilir. Sponsorluk ve medyada yetersiz temsil. Engelli sporcular başarılarına rağmen medya tarafından genellikle göz ardı edilir. Bu da toplumda yaygın bir görünmezliğe yol açar. Profesyonel organizasyonlardaki fırsat eşitsizliği. Rekabetçi spor organizasyonlarında engelli sporculara yeterince yer verilmemesi, onların daha az desteklenmesine neden olur. Toplumsal algı değişimi sadece engelli bireylerin değil, tüm toplumun gelişmesi için şarttır. Paralimpik oyunlar gibi uluslararası etkinliklerin yaygın tanıtımı ve engelli sporcuların hikayelerinin görünür hale getirilmesi bu dönüşüme büyük katkı sunar. Şimdi çözüm önerilerine göz atalım. Politika ve yasal düzenlemeler güçlendirilmelidir. Engelli bireylerin spor yapma hakkını destekleyen yasalar ve teşvikler arttırılmalı. Devletler spor politikalarına kapsayıcılığı entegre etmelidir. Ayrıca belediyeler ve ilgili kurumlar şehir planlamasına erişilebilirlik kriterini zorunlu olarak eklemelidir. İkincisi, yerel yönetimler ve özel sektör daha fazla sorumluluk almalıdır. Engellilere yönelik spor projeleri ve sponsorluk destekleri genişletilmeli, özel sektör teşviklerle kapsayıcı spor yatırımlarına yönlendirilmelidir. Bir başka maddemiz, teknoloji ve inovasyon desteklenmelidir. Engelli bireyler için daha erişilebilir ve uygun maliyetli spor ekipmanları geliştirilmeli, dijital çözümler ve online antrenman imkanları arttırılmalıdır. Toplumsal algı değiştirilmeli, farkındalık çalışmaları arttırılmalıdır. Paralimpik sporcuların başarıları daha görünür hale getirilmeli, medya desteğiyle engelli bireylerin spor yapabileceğine dair yanlış algılar düzeltilmelidir. Eğitim ve insan kaynağı yatırımı arttırılmalıdır. Antrenörler ve spor yöneticileri için engelli bireylere yönelik kapsayıcı eğitimler yaygınlaştırılmalı,
Spor akademilerinde bu alan zorunlu eğitim kapsamına alınmalıdır. Bu bölümümüzde arkadaşlar erişilebilirlik engelleri, spor tesisleri, ulaşım ve altyapı eksikliklerinden kaynaklanmaktadır. Bunları gördük. Ekipman eksiklikleri engelli bireyler için spor yapmayı daha pahalı ve zor hale getirmektedir. Eğitimli antrenör sayısının yetersizliği engelli bireylerin doğru yönlendirilmesini engellemektedir. Finansal engeller spor programlarına katılımı sınırlandırmaktadır ve toplumsal önyargılar engelli bireylerin spor yapmasını zorlaştırmaktadır. Bu engelleri görmüş olduk. Bundan sonraki modülümüzde engelli grupları ve spor dalları konusunu ele alacağız. Daha sonra görüşmek üzere.